Hadis-i Şerif'in başında Deccal'dan bahsediliyor. Başında Deccal'dan bahsediliyor. İz beasallahu teala el-Mesih İbne Meryem. Deccal'ın en azgın zamanında Allah Teala Mevlam gönderecek Meryem oğlu Mesih. İsa Aleyhisselam bir ismi de Mesih'tir. Mesih. Mesih. Mesih iki anlamına geliyor. Bir seyahatten geliyor. Sürekli gezdiği için. Bir anlamında dokunma, mes anlamına geliyor. İsa'ya bir şey dokundu mu hasta şifa bulurdu. El dokunduğu zamanlarda. Burada hadis işte böyle geliyor. Meryem oğlu Mesih Allah Teala gönderecek. Feyenzülü inecek. Nereye? İnde menaretil beyzâe. Beyaz minare inecek. Beyaz minare inecek. Beyaz minare. Buna bir Türkçemizde ne diyoruz? Ak minare diye Türkçe diyor. Türkümüzde. Ak minare diye böylece. Hadiste böyle geliyor. Menaretil beyzâe. Ak minare inecek. Nerede bu ak minare dünyada? Şarkıya Dimaşka. Dimaşk'ın doğusunda. Nerede Dimaşk? Şam. Şimdi biz Türkiye'de Şam deriz. Aslında Dimaşk'tır aslında. Şam aslında bölge adı Şam. Mesela Anadolu, Trakya. Trakya kaç il vardı? İl vardı Trakya'da. Anadolu kaç il varsa böyle. Aslında Şam da bölgenin adıdır. O bölge adıdır böyle. Şam merkezi şehir nedir? Aslında Dimaşk'tır. İsa Aleyhisselam demek nereye inecek? Beyaz minare. Ak minare inecek. Nerede ak minare? Şam'ın doğusunda. Peki Peygamberin zamanında acaba orada minare var mıydı orada şimdi? Bana gelelim muhtemelen şimdi oraya. Asr-ı Saadet'in yoktu minare yeryüzünde. Yoktu muhtemelen. İlk minare Mısır'da yapıldı. Hazreti Muhammed'in zamanında. Onun da izninde öyle yapıldı böyle. Daha önce yok minare yeryüzünde böyle. Yani Şam'ın doğusunda orada minare yoktu zamanında böyle. Yoktu ama demek ki olacak. Bu da nedir? Peygamber mucizesi bu da muhtemelen böylece. Peki ne vardı orada? Ne vardı orada o zamanlar? Romalıların tapınağı vardı. Adı Jüpiter. Jüpiter, o da Roma'nın tapınağı var. Tapınak. Nedir tapınak? Bir toplum neyi kutsallaştırmışsa, ilahlaştırmışsa, ona da bir heykel yaptı, dikmişse bunlara tapınak derler muhtemelen. Tapınak böylece. Her toplumun yani putlaştırdığı ayrıdır böyle. Kim mesela hayvanları putlaştırmıştır, insan putlaştırmıştır. Demek ki bir toplum eğer bir kişi insanı putlaştırmış, kutsallaştırmış, heykel yaptığı bir yere dikmişse, oraya gidip de ona bir saygı yapılıyorsa orada tapınak adını alıyor muhtemelen. Tapınak böylece. Orada tapınaktır böylece. Yapanlar putperest müşrik bunlar böylece. İşte Akmeler'in bulunduğu yerde Peygamberimizden önceki zamanda, daha önce zaman orada tapınak vardı. Adı Jüpiter'di. Romalı'ya en büyük tapınak böyle. O zamanlar böyle. Tapınakta tapardı böyle. Genelde belli günlerde işte saygı duruşu yaparlar burada böyle şey. Sonra Hristiyanlaşınca Romalılar Hristiyanlaşınca yani Konstantin'in zamanında Hristiyanlık kabul edince bu defa Konstantin emriyle tapınak oradan yıkıldı. Oraya kilise yapıldı oraya. Oraya bak. Kilise yapıldı. Peygamberin zamanında kilise vardı orada. Kilise vardı bence. Çok büyük orada kilise vardı orada böyle. Kilise vardı orada. Sonra Müslümanlar Şam'ı fethedince Şam'a iki koldan girdi Müslüman orduları. Batıdan, doğudan. Batıdan Halid bin Velid girdi. O savaşlara girdi. Doğudan giren Übeyl Hazretleri o Sur'la girdi. Bu defa o tapınak kilisinde oldu, ortadan bölündü. Şimdi İslam'daki kurallara göre bir ülke barış yere teslim olursa onlara dokunulmaz böyle. Canım malı her şey emindir bunlar böyle. Ona dokunmaz bunlar böyle. Şimdi Şam'ın yarısı yani doğu tarafında oldu. Übeydullah'a teslim oldular. Kendileri Sur teslim oldular. Kilisenin yarısı bu sefer dokunmadı buna böyle. Dokunmadı. Yarısı kilise olarak devam ediyor. Yarısı meşrit oluyor böyle. Kaldı. Emeviler zamanında Velid bin Abdülmelik adı. 5. Emevi halifesi oluyor kendisi. Velid bin Abdülmelik. Onun zamanında bu halife Velid'in de en çok böyle yaptığı icraatı nedir? Çok imarcı gene böylece. Onun zamanında çok İslam ülkeleri böyle. İmar işlerinde yapıldı. Onun şöyle aklına bir şey doğuyor ki ben de öyle bir mescid yapayım, cami yapayım ki ne kadar kilise, tapınak varsa yeryüzünde hepsinden daha büyük olsun bu diyor böyle. Hakaret böyle. Yani İslam'ın gücü, kuvveti, varlığı, sağlığı görünsün burada böyle. Bütün kiliselerin üzerine olsun böyle diyor. Tapınak üzerine olsun diyor. Bunun üzerine o kilisenin olduğu yer, zaten kilise yıkılmıştı o zaman orada, harap olmuştu. Onun yerine ne yaptı? Cami yaptı. Adı Emeviye Camisi. Bir adı da Ümeyye Cami deniyor. Ümeyye iki adım var şimdi şu anda. Hala devam ediyor cami tamamlar.
Cami büyük mü cami? Büyük muhteremler. Kıble duvarı ne kadar bakınız? Doğu batı arası kıble duvarı 137 metre. 137 metre kıble duvarı muhteremler. 137 metre. Yani bir baştan gir, bitmiyor cami var böyle. 4 tane mihrap var böyle. Yahya Sam'da orta var böylece. Mihrap var böylece. Yani ilk girdim şaşırdım bununla böyle. Yani ilk girdim böyle. Gidiyor bitmiyor böyle. 137 metre. 37 metre eni böyle. Kıble duvarı bu kadar muazzam bir cami yaptı böylece. 705 yılında başladı. 15'te bitti. 10 yıl devam ettim. 1000 kişi çalıştı bunda. 1000 kişi çalıştı. O dönemin en güzel mermerleri getirildi böyle. Sütunlar getirildi buraya. İşlemi yapıldı. Altın işlemi yapıldı buraya. Bu şekilde gerçekten dünyanın en büyük camisi. Böyle kapalı alan olarak yaptı orasını. Şimdi gelelim minareye. Bu Emevi camisinin, bir adı Ümeyye camisinin 3 tane minaresi var. Minaresi var böyle. Biri önünde batı köşesinde. Yani kıbleni verince sağında bir minaresi. Bir minaresi sol köşesinde kıbleni verince 3 minare arkada. 3 minare böyle. Yalnız onun minareleri kare şeklinde, yola değil minareler. Kare şeklinde o minareler. Kare şeklinde minareleri. Hala minareler bu şekilde. İşteki önünü kıbleye verince soldaki köşedeki minare. Yani güneydoğu dediğimiz köşedeki minare adı Ak Minare onun. Ak Minare. Bak doğudaki kadar bakın. Yani Şam'ın ne oluyor böyle? Doğusu Ak Minare, dediği minare adı da o şekilde Allah'ın hikmeti bakın. Adı o şekilde. Ak Minare adı böylece. Ak Minare 5 şerefeli. 5 şerefeli. Kare şeklinde. Cami 5 şerefeli. Ben 3 şerefesinden çıktım. 3 şerefe çıktım. Başım döndü. Bir baktım yukarıdan Şam bir görünüyor böyle. Yukarı çıkamadım artık. Başım döndü. 5 şerefeli. Büyük cami. İşte İsa Aleyhisselam oraya inecek muhtemelen. İnecek böyle. Yer inecek böyle belki. Ak Minare böyle. Yani Peygamberimizin buyurduğu yere o anda orada kilise yorumu. Yok minare böyle işte. Daha evvel tapınak da orası. Yok minare. Ama Rabbim ne yaptı Rabbim? Halife Velid'in Rabbim gönlüne bu arzuyu verdi. Oraya ne yaptı? Büyük bir cami yaptı böyle. Eşi olmayan cami yaptı böylece. 10 sene tamamlandı. 1000 tane işi çalıştı. Çalıştı böyle. Boğazdan par döktü oraya. Bunu yaptı. Önü kıblenin soldaki minare adı Ak Minare böyle. Kare şeklinde 5 şerefeli. İnsan önce inecek oraya. Aleyhisselam